Merhaba, benim adım Defne. İçimde iki kadın var aslında. Biri Elif, diğeri de Defne. Elif köylü bir kız. Köyünde ezilen ama susan değil, karşı koyan biri. Ayaklarının üstünde durmak isteyen, haksızlığa boyun eğmeyen bir kız. Ama Defne daha sert, daha güçlü. İşte bambaşka, evde bambaşka. Dışarıda kendini, çocuklarını, evini bilen bir kadın Elif. Defne öyle değil. Defne işinin hakkını veren, o parayı kopartmak için her şeyi yapan, kimsenin zapt edemeyeceği bir kadın. Erkeklerden nefret ediyor Defne. Oğlumu kaybettikten sonra bu nefret iyice içime yerleşti. Bir daha da çıkmadı. İstemiyorum artık hayatımda erkek falan olsun. Bir kadın olarak da sevmiyorum onları zaten. İçimdeki nefreti görmüyor insanlar. Sadece çocuk hareketlerim var zannediyorlar. Biz 7 kardeştik. Doğu'nun bir köyünde, taş evlerde, toprak sokaklarda büyüdüm ben. Babam kumarbazlığından para getirmezdi eve. Kazandığını orada burada tüketirdi. 7 yaşında kardeşimi sokağa gönderdi çikolata satmaya, mendil satmaya. Biz okul masraflarımızı öyle çıkarttık. Abim ayakkabı boyardı cumartesi pazarında. Getirdiği parayla makarna, yağ falan alırdık. Babam hep derdi anneme, bu hayatta herkes ölse bir tek Elif çıkar sana sahip diye. Kocan bile sahip çıkmaz sana derdi, belki haklıydı. Belki ben gerçekten öyleydim. Ama o sahip çıkacağım kadını, annemin vücudunu morartmaktan, yüzünü şişirtmekten geri durmazdı hiç. Babam annemi öyle döverdi ki annemin vücudunda iz olmayan yer kalmazdı. Kollarında, sırtında, bacaklarında. Ama annem hep susuyordu. Babamı seviyordu çünkü annem. Dindar bir kadındı da. Annem çok dindardı. Her şeyi Allah'tan bilirdi. Kaderimiz bu derdi. İnsanların bu Rabbinin dünyasında babama kulluk etmesine kızardım doğrusu. Etme derdim, mecbur değilsin. Çocukların büyüdü artık, evlendiler. Yapmak zorunda değilsin artık. Ama beni dinlemezdi. Annemle aramız güzeldi aslında başlangıçta. Saçımı tarardı, sabahları örerdi, okula yollardı. Mavi önlüğümü ütülerdi. Hiç kimseninkini ütülemezdi ama benimkini ütülerdi özenle. Herkesin önlüğü buruşuk olurdu, benimki tertemiz, dümdüz. Öğretmenlerim beni severdi. Belki de bu yüzden düzgün bir kız gibi bakarlardı bana. Bir kadın vardı, okula yardıma gelirdi. Beni çok severdi o kadın. Bir gün dedi ki, seni evlatlık almak istiyorum. Gittim onunla. Bir süre kaldım. Ama dayanamadım yine. Annemin yanına döndüm. O zaman bilmiyordum. Beni onlara verecek kadar gözlerini karartmışlardı. Belki okuyacaktım. Belki bir mesleğim olacaktı. Öğretmen olacaktım mesela. Mesela doktor olacaktım. Bir şey olacaktım. Ama hevesimi kırdılar. Hayallerimi söndürdüler. Daha da filizlenemedim zaten. 9 yaşındaydım, köydeydik yaz sıcağında böyle. Kardeşlerim tarladaydı, ekinlerin başını bekliyordu onlar. Ben onlara yemek götürdüm, çay götürdüm, peynir, ekmek götürdüm. Bizim inekler amcamın tarlasına girmiş o sırada. Amcam geldi, küfür, kıyamet nasıl yükleniyor bana? Sen o ineklere niye sahip çıkmıyorsun dedi. Ağzına geleni söyledi. Küçücük bir kıza, 9 yaşında bir çocuğa söylüyor bunları. Ben de taşı aldım, kafasına fırlattım, korkmadım hiç. O yaşta bile korkmuyordum haksızlıktan. Amcam deliye döndü. Kulübeden tüfeğini çıkardı, peşime düştü. Yakaladı beni. Bir güzel dövdü. Ama ben yine elimden kaçtım. Koşa koşa kaçtım hem de. Meğer jandarmalar da onu arıyormuş. Başka bir suçtan. Yolda önümüzü kestiler. Ne oldu dediler. Amcam beni dövüyor dedim. Beni alın buradan. O hayattan, o insanlardan kurtulmak istiyordum çok. Çünkü bende hasar bıraktılar. Şiddet, küfür, dayak, hayallerimi kırmak, hevesleri söndürmek. Hepsi vardı o evde, o köyde, o hayatta hepsi vardı. Üvey amcam vardı bir de, dedemin ikinci eşinden gelme. Yabancı sayılırdı ama aynı evde kalırdı bazen. Okuldan geldim bir gün salonda uzanmış.
Annem komşuya gitmiş, kardeşler bahçede, ev sessiz. Gel dedi bana. Kafam ağrıyor, masaj yap. Ben çocuğum, bilmiyorum. Masaj yapıyorum böyle ama omuzlarını falan ovalıyorum işte. Eli her yerime değiyor. O yaşta bile anladım ne yaptığını. Midemi bulandıran bir şey olduğunu biliyordum. Annem geldi akşam, söyledim. Amcam böyle böyle yaptı dedim. Annem beni dövdü. Amcana iftira atıyorsun dedi. Sus konuşma. Amca baba yarısıdır. Kardeşime de yapmış aynısını. Kardeşimin göğsünü öpmüş. O da söylemiş. Ona da inanmamışlar. Kimse inanmadı bana. Ailemin sapıklığını, ailemin cimriliğini, ailemin dayaklarını kimseye anlatamadım. Ta ki Amerika'daki abim aynı şeyi yaşayana kadar. Erkek söyleyince tabii inandılar. Erkek ağzından çıkınca gerçek oldu. Kız olarak bana güvenmediler. Erkeğe güvence verdiler, bana vermediler. O adam, Rabbim ondan helallik almadan canımı asla almasın, bir bardak su vermeden gitmesin bu dünyadan. Çünkü bana inanmadılar onun yüzünden. Çocukluğumu çaldılar. Kadın sığınma evine gittim 9 yaşında. Vücudumda darp izleri vardı, bıçak izleri vardı. Babamın sinirlendiği her an birini dövmesi gerekiyordu ya. Çoğu zaman o biri ya ben oluyordum ya da annem. Sığınma evinde kadınlar korkuyordu müdüreden, ben korkmuyordum. Dik başlıydım, hep dik başlıydım. Ters cevap veriyordum, karşı çıkıyordum. Mahkeme oldu sonra. Ağladım mahkemede, yalvardım. Aileme gönderin beni dedim. Her şeyi kabul ediyorum, yollayın beni. Gönderdiler. Bu sefer benim kız olmadığımı iddia ettiler. 9-10 yaşındaki bir çocuğa biriyle cinsel birliktelik yaşadığına dair iftira attılar. Amcalarım attı bu iftirayı. Kendi suçlarını örtmek için benim üstüme yıktılar her şeyi. Annem aradı bir gün telefonda. Gel dedi, baban seni affedecek. Rezil etme bizi artık. Ben sığınma evinde kalmışım. Koskoca kadınların arasında o bana rezil etme diyor. Psikolojim orada bitti. 9 yaşında psikolojimi yerle bir ettiler. 13 yaşımda evlendirdiler beni kuzenimle. Annem dedi ki kuzeninle evlenirsin, çarşafın gelir, o zaman sana inanırız. Çarşaf ya çarşaf. 13 yaşındaki bir kızın bekareti bir bez parçasıyla ispat edilecekti. Ondan sonra sözüm geçerli olacaktı ancak düşünsenize. Kuzenimin suçunu söylemediler bana evlenmeden önce. Cezaevine girmiş çıkmış dediler sadece. Askere gitmiş dediler. Suçu ne diye sormadım. Sorsam da söylemezlerdi zaten. Hamile kaldıktan sonra öğrendim. Erkeğe tecavüzden yatmış cezaevinde. Bana düğün yapılmadı. Eşya alınmadı. Yüzük takılmadı. Sahte bir tek taş vardı sadece. O da sonra sahte olduğu ortaya çıktı. Kaynım bir gelinlik giydirdi bana. Bir köşede fotoğraf çekildik öyle. Başörtümü düzeltti, bitti. Ama benim hayalim çok farklıydı. O çocuk yaşta. Gelinlik hayalim vardı benim de. Düğün hayali falan, çiçekler, süsler, mutlu bir gün. Hiçbiri olmadı. Kaynanam babamı görüntülü aradı çarşafı göstermek için o gece. Helal olsun. Kızın kızmış dedi. Kanı gösterdi, kanı. 13 yaşındaki çocuğun kanı aileye şeref getirdi. Sonra aynı kaynanam komşulara derdi ki gelinim odamı elimden aldı. Ben koridorda yatıyorum. Yalan söylüyordu. Ben telefon kullanmıyordum. Evi temizliyordum. Sabahtan akşama bir de cemaatlere gidiyordum onlarla beraber her gün. Bana mı güvenmiyordu yoksa evdekilere mi, onu hiç anlayamadım. 1,5 aylık hamileydim. Kayınbabam dövdü beni. Kocamla tartıştığımızda kapının arkasından dinliyordu, seviniyordu. Meğer kaynanam annemle küçükken bir sorun yaşamış. Meğer intikamını benden alıyormuş. Dayanamadım. Hamile halimle yine kadın sığınma evine kaçtım. 14 yaşında doğum yaptım. Erken doğum.
Çok fazla ayakta durduğum için, çok fazla stres yaptığım içinmiş. Bir gün izinliydim. Kadın sığınma evinden parkta oynayacaktım çocuklarla birlikte. Bir adam yaklaştı, iyi davrandı, oyuncaklara bindirdi beni. Sonra param bitti, nasıl döneceğimi düşünürken gel seni eve bırakayım dedi. Bir yandan içim git diyordu, bir yandan gitme. Bindim arabaya, çocuk haklı işte. Karanlık bir mahalleye götürdü, sarkıntılık yaptı. Kapıyı açtı itti beni. Düştüm yere. Sonra öldü zannetti beni. Gözümü bir açtım hastanedeyim. Başımda bir kız vardı. O kurtarmış beni. Doktor dedi ki düşerken suyun gelmiş. Doğuma aldılar beni. Kızım doğduğunda hiçbir şey hissetmedim. Kardeşim gibi gördüm onu. Anne duygusunu bilmiyordum. Annelik nedir bilmiyordum. Ağlamasına tahammülüm yoktu. Ona bakmak zorunda hissettim kendimi. Ama o sevgi değildi, o sorumluluktu sadece. Kızım çok susuz kaldığı için küveze aldılar. 25 gün mü, 26 gün mü öyle bir şey. Sonra anne bebek odasına aldılar. Kucağıma alıyordum ama içimde bir şey hiç oynamıyordu. Ben anneliği ikizlerimle öğrendim. O duyguyu, o sevgiyi, o ağlamayı. Ama kendime çok kızdım sonra. Niye ilk evladıma öyle davrandım? Belki babasına olan öfkemden uzak kaldım kızımdan. Ama elini hiç bırakmadım. Maddi olarak değil, manevi olarak yanında olmaya çalıştım hep. Artık ne kadar becerebilmişimdir orasını bilmiyorum. Kadın sığınma evinde bir kadın tanıdım. Yaşlıca bir ablaydı. Dostu yüzünden düşmüş o da oraya. Gel dedi bana. Bana güven. Seni bir yere götüreceğim. Sen ne istersen aldıracağım sana. İyi yerlere geleceksin. Ben öyle temizlik yaparım falan zannettim. Çocuk bakarım falan. Pavyona götürdü beni. İlk gece kendimi kınadım. Keşke tuvalet temizleseydim dedim o kadına. Bunu yapmasaydım. Ama artık düşmüştüm o hale. Bir hafta sonra kendimi tekrar orada buldum. Başka çarem de kalmamıştı çünkü. Alkol başta içmiyordum. 1-2 sene de içmedim. Sonra yavaş yavaş başlamak zorunda kaldım. Kaldıramıyordum bu hayatı. O yaşta daha yorulmuştum. Yorgunluktan, acıdan, hatıralardan kaçmak için alkole başladım. Pavyon ne öğretti bana? Aslında pavyon çok şey öğretti. Kimse beni zapt edemez artık, kimse. Elif öyle değil. Elif dayak yemeli, susmalı, telefon kullanmamalı, evinden dışarı çıkmamalı. Sessiz bir kadın olmalı Elif. Her şeye evet demeli. Ama Defne öyle mi? Değil. Defne pavyonda şekillendi. Defne orada öğrendi kendini korumayı. Adamlar geliyor pavyona, kumarda para kazanmış, karısına yedirmek istemiyor. Bana getiriyor. Çocuğuma haram para yedirmem diyor ama karayı yedirmeye gelince haram olmuyor. Adam karısına yalan söylüyor benim yanımda. Benim yanıma gelebilmek için. Dünden bugünü hazırlamış. Yolda kalmış gibi fotoğraf çekmiş, karısına atıyor. Yolda kaldım beni bekleme. Sırf yanıma gelebilmek için. Sonra bir de diyorlar ki aşık oldum sana. Evdeki karıdan korkuyor, pavyondaki karıya mutlu değilim, boşanacağım ayağı yapıyor. Ben erkeğin neyini seveyim Allah aşkına? Neyine güveneyim? Bazen müşterilerin karıları arıyor beni, numaramı bulup, kocamla ne alakan var diye bağırıyor. Ben seni kocanı aramıyorum, çağırmıyorum. Kocam buraya geliyor. Bana hesap açmış, numaramı almış. Bu budur yani. Ama benim senin kocanla bir ilişkim yok. Ben onları zorla getirmiyorum. Onlarla muhabbet etmek için oturuyorum işte. Nefret ediyorum aslında. Ben erkek sevmiyorum. Ben sadece parayı seviyorum. Parayı da niçin seviyorum? Benim bir geleceğim var. Çocuklarımın bir geleceği var. Onlar belli bir yaşa gelene kadar, kendi ayaklarının üstünde durana kadar ben onların yanında olacağım. İkinci evliliğimi dini nikahla yaptım. İnternetten tanıştık. Dini evlilik sitesinden. İkizlerimin babası oldu o adam. Aileme dedim, ben evleneceğim. Adam gelecek isteyecek, verin beni. Geldiler istediler. Babam başlık parası aldı.
35 Cumhuriyet altını. Bana mı? Bana 8 tane taktı sadece. Giysin hepsini cebe attı. Hiçbir şey yoktu o evden çıkarken. Yalandan bir gözyaşı döktüm kapıda, çıktım gittim. İlk hafta dayak yedim. Adamın psikolojik sorunları varmış meğer. Söylememişler. Başkasıyla kavga ediyor, geliyor benden çıkartıyordu öfkesini. İlk çocuğumu düşürdüm onun yüzünden. Merdivenden itti beni. Çocuk gitti. Bir ay geçmeden 2. hamileliğim oldu. İkizler. Erken doğum oldu. Oğlum yaşamadı. 6 aylıktı oğlum. Minicikti. Cenazesine kimse gelmedi. Tek başıma gömdüm o çocuğu. Köpek gömer gibi gömdüm. Çünkü bizi de köpek yerine koymuşlardı, hayvan yerine, insan yerine değil. İsteklerimizi, arzularımızı söyleyince çok zorlarına gidiyordu. Biz sadece onların gözünde hayvandık, susacaktık, söz dinleyecektik. Şimdi soruyorlar neden evlenmiyorsun diye. Kendine bir hayat kur, namuslu bir iş bul. Neden evleneyim? Hepsi bir yerde bana saygısızlık yaptı. Hepsi bir yerden vurdu. Ben çok iyiyim demiyorum ama çok kötüyüm de demiyorum. Herkesin hakkı neyse onu veriyorum. Kendime bile saygısızlık yapsam kendimden nefret ediyorum. Çocuktum, çocukluğumu yaşatmadılar. Genç kız oldum, genç kızlığımı yaşatmadılar. Evlendim, evliliğimde bir şey yaşatmadılar. Mutluluk görmedim, huzur görmedim. Ben niçin varım? Çocuğum olmasa ben kimim Allah aşkına? Ya da ben insanların gözünde nasıl bir insanım? Her şeyi söylesinler, namusuma, şerefime kadar söylesinler ama anneliğime kimse laf etmesin. Şimdi sadece çocuklarım için savaşıyorum. Kızlarım ve evlatlık aldığım oğlum için. Kızlarım bana çok düşkün, aşırı düşkün. Çünkü biliyorlar ben işten geliyorum sabah, onları hazırlıyorum, servise götürüyorum, okula yolluyorum. O kafayla, o yorgunlukla sonra uyuyorum birkaç saat, akşam oluyor ve tekrar işe gidiyorum. Bir gün büyük kızım mektup yazmış bana, şiir gibi bir şey. Anne, sen her sabah gelip bizi okula yolladın, hazırladın. Sen bize meleğim diyorsun ya, Allah meleklerini korur değil mi? Sen de bizim meleğimizsin. Ben de büyüyünce doktor olacağım, seni iyileştireceğim. O mektup hala saklı bende. En değerli şeyim o kağıt parçası. Kızlarım resim yapıyorlar, ilk beni çiziyorlar. Ortada ben varım çünkü. Onların yanında olan benim. Babaları akıllarına gelmiyor, çizmiyorlar. Rabbim benden alsın onlara versin. Ben ne kadar yaşarsam yaşayayım, yeter ki onlar iyi olsun. Bir de manevi ailem var. Onlar olmasa ne yapardım bilmiyorum. Bir mekanda çalışıyordum. Onlar da orada çalışıyordu. Bir kadın vardı, anne dediğim kadın. Hep benimle ilgilenirdi. Niye bu kadar içine kapanıksın diye sorardı. Bir yıl öyle konuştuk. Sonra onlar o hayattan çıkmak istediler. Ben de dedim ki gelin benim yanıma. Benim gözümün önünde olun en azından. Hayatıma iyi ki girmişler. Ölsem devlet çocuklarımı onlara versin istiyorum. Onların çocuklarıma iyi bakacaklarını biliyorum. Hiç sevdim mi birini diye soruyorlar. Evet, maalesef ki evet, bir kere sevdim. 2 sene beraber olduk. Sabah işten çıkıyordum, onu görmeden duramıyordum. O da beni işe göndermemek için çok uğraşıyordu. O sevgiydi bak. Ben inanıyordum onun sevgisine. Ama sonra aldattı beni. Aldattığı kız bana resim attı. Onunla birlikte olan fotoğraflarını. Onun haberi bile yokmuş. Kız atmış. Sonra da bir daha görüşmedim. Bitti gitti benim için. Kızgın mıyım ona şimdi? Hayır. Ben hiç kimseye kızmam artık. O duygular bitti bende. Kızgınlık da bir duygu, nefret de bir duygu. Ama bende bitti. Yoklar artık. Ölseler sadece Allah rahmet eylesin derim giderim. Ama o adamı unutmak için çok içtim. Sarhoş oluyordum hatırlamamak için. Kafam
bir güzel bulandırıyordum ama rezil olmuyordum. Sadece hatırlamıyordum. O da yetiyordu bana. Sahnede dans ediyorum. Videolarım var. Paylaşılıyor her yerde. O sahnede dans eden kadın ne hissediyor diye soruyorlar. Kimseyi görmüyor ki. Sadece kendi farkını yaratmaya çalışıyor. Diğer kızlar benim oynadığım gibi oynamıyorlar çünkü korkuyorlar. Ben video çekinirken hiç korkmadım ki. Biri görecek, biri tanıyacak diye düşünmedim. Benim bir tek vereceğim hesap var Allah'a. Bir canım var, onu da Allah'a vereceğim. Zamanım geldiyse giderim, zamanım gelmediyse kimse bir şey yapamaz. Pavyonda çalışmak benim için utanç değil. Ben her şeyi orada öğrendim. Kendimi korumayı, ayakta durmayı, kimseye muhtaç olmamayı. En önemlisi bu. Hayalim artık yok. Hayali olan insanları görüyorum. Hayallerini gerçekleştirmek için çabalıyorlar. Benim öyle bir şeyim kalmadı. Benim için hayaller çoktan öldü. Ama çocuklarımın hayali var. Onların geleceği var. 3 ay içinde de dükkanımı açacağım. Cilt bakım uzmanıyım ben aslında. Doğum günümde açmak istiyorum o dükkanı kendime hediye olsun diye. Rabbim uzun ömür verirse çocuklarımı iyi bir yere getireceğim. Onlara kurulu bir düzen bırakacağım. En azından benim çektiğimi çekmesinler. En azından onlar adam gibi yaşasınlar. İnsanlar diyor ki çık bu hayattan, kendine namuslu bir iş bul. Benim hayatım benim namusum. Benim hesabımı Rabbime ben veririm. Kimseye değil. Söylesinler, linç etsinler, yazsınlar istediklerini, her şeyi söylesinler. Ama anneliğime laf etmesinler. O çizgiyi asla geçmesinler. Benim yaşadığım hayatı yaşamadan, benim geçtiğim yollardan geçmeden beni yargılamayın. Kızlara diyorum, aile arkada olmasa da güçlüyseniz durabilirsiniz. Şiddete susmayın, tacize susmayın. Kim olursa olsun, ne olursa olsun susmayın. Ben sustum. Çok şey kaybettim. Ama siz susmayın. İçimdeki çocuk hala ölmedi. Uyanıyorum sabahları, çocuklarımla çocuk gibi oynuyorum. Saçlarımı rengarenk boyuyorum. Yaşıyorum. Yaşadığımı biliyor muyum? Bilmiyorum, onu da bilmiyorum aslında. Sadece savaşıyorum. Çocuklarım için savaşıyorum. Nefes aldığım sürece de savaşacağım. Sadece onlar mutlu olsun yeter.''